Ev avcısı bugün Kuşadası Yaylaköy'de. Şimdi zilimizi çalıp içeriye giriyoruz. Evet, giriş kapımızdan içeriye giriyoruz. Şu bölüm eve çıkıyor fakat ben hemen eve çıkmak istemiyorum. Önce bahçeyi anlatmak istiyorum. Burada 3 basamaklı bir merdivenden indik. Bir merdivenimiz daha var ve bahçe alanımıza geldik. Aslında evin bütün her tarafında bahçe mevcut. Hemen kısacık bir teknik bilgi vermek istiyorum. Evimizin arsası 493 metrekare. 400 metrekare bir bahçe alanımız var. 125 metrekare net kullanıma sahip bir müstakil evimiz var. Evimiz 2 katlı. 2 katlı olmasına rağmen aşağısında da bir zemin katımız bulunuyor. Bu zemin katı birazdan dolaşacağız. Ayrıntılara bakarız. Üst bölümde de 3 tane odamız, 2 tane banyomuz mevcut ve bir tane de seyir terasımız var. Dediğim gibi birazdan ayrıntılarda bakacağız. Şu anda bahçemizin otopark alanındayız. Buraya bir araç sığabilecek kadar otopark alanımız mevcut. Buradan bahçemize giriyoruz. Dediğim gibi 400 metrekare bir bahçe alanımız var ve yeşillikler çok fazla miktarda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evin bütün bahçe bakımı yapılmış. Şu anda çimler ekilmiş durumda. Çok güzel aksesuarlarımız da var. Bu detayları herhalde araya Doruk girer diye düşünüyorum. Buradan bahçenin arka alanına geçiyorum. Bahçenin çok güzel bir taştan yürüyüş yolu var. İçeride meyve ağaçlarımız var. Mandalina, portakal, limon ağaçlarımızı ben şu anda görebiliyorum. Hatta üstünde portakal olan da bir ağacımız orada mevcut. Buradan 3 basamakla tekrardan bahçemizin tam arka bölümüne geliyoruz. Binanın arka bölümündeyiz şu anda. Burada çok güzel bir pergolemiz var. Buraya bir masanızı koyabileceğiniz, burada çok güzel keyif yapabileceğiniz bir alan var. Bunun üzerini de Amerikan bezle kapatıp gölgelik olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bölümde dışarıda 2 tane de bay ve bayan olmak üzere 2 tane dışarıda tuvaletimiz mevcut. Şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Burasını müstakil ev olarak çok rahat bir şekilde kullanacağınız gibi burayı aynı zamanda bir işletme olarak da kullanabilirsiniz. Hatta hayalinizde şöyle şeyler varsa, aslında bu benim de küçük bir hayalim. Altında böyle ne diyeyim 5-10 masalı küçük bir işletme, kahvaltı salonu, restoran salonu yapabilirsiniz. Üst katta da kendiniz çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Çünkü evimiz buna çok müsait. Buradan caddeye sadece 20 metre mesafede ve bulunduğumuz bölgeyi de söylersem etrafımızda bir sürü kahvaltı salonu ve restoranlar da mevcut. Gene hemen size şunu da göstermek istiyorum. Burada bir adet taş ocağımız mevcut. Evet, içini açıp bakmak istiyorum. Evet, burası çok güzel mangal yapabileceğiniz, güzel yemekler pişirebileceğiniz bir taş ocak. Evin dört bir tarafında da bahçe alanımızı görüyorsunuz ve şu bölümde biraz yüksek, orası herhalde bir yarım metre kadar yüksek. O bölümde çok rahat bir şeyler ekebilirsiniz. Domatesinizi, salatanızı ekebilirsiniz. Bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Buranın bir güzelliği de tek müstakil, bağımsız bir ev ve etrafta rahatsız olacak ve sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Bunu neden söylüyorum? Şöyle bir şey olabilir. Belki sizin evcil hayvanlarınız olabilir.
birden çok hayvanınız olabilir ve etrafta bundan rahatsız olacak hiçbir kimse yok. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun haricinde belki kümes hayvanlarınızı da yetiştirip kendi yumurtanızı alabilirsiniz. Kendi tavuğunuzu, ördeğinizi, kümes hayvanlarınızı da bu bölümde yetiştirebilirsiniz. Artık bunların hepsi siz nasıl hayal ediyorsanız ona uygun bir şekilde yapabileceğiniz birçok bölüm burada mevcut. İsterseniz hemen buradan zemin katımıza bir gidelim. Bahçemizde bir tane de burada musluğumuz var. Burada çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Masanızı koyup burada mangalınızı, barbekünüzü yapıp kalabalık bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Evet. Şimdi buradan bu zemin kattaki depolama bölümünü göstermek istiyorum size. Burada 2 tane lavabo mevcut ve çok geniş bir tezgahımız var. Ola ki aşağıda dediğim gibi belki bir işletme olabilir ya da kalabalık aile yemekleriniz, dostlarınızla yemekleriniz olursa buradan çok rahat bir şekilde dışarıya servis yapabilirsiniz. Depolama alanı olarak kullanabilirsiniz çünkü bayağı geniş bir bölüm mevcut burada. Evet, buradan hemen çıkıyorum. İlk katımızda hemen sağ tarafta bir tane banyo tuvaletimiz mevcut. Gayet de geniş bir banyo tuvalet ve yenilenmiş. Yenilenmiş derken şunu da söylemek istiyorum. Evimiz baştan sona yenilenmiş durumda. Şu anda hiçbir tadilata, hiçbir masrafa ihtiyacı yok. Tabii ki sizin kendi özel yapmak istediğiniz bir takım şeyler varsa ona bir şey diyemem. Hemen bu bölümden mutfağa girmek istiyorum. Burada bir mutfak alanımız var. Mutfak alanımızda bir tezgahımız, ahşap depolama alanlarımızı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Doruk. Evet, küçük detayları alıyoruz. Burada bir tane fırınımız mevcut. Fırın kalıyor. Evde gördüğünüz her şey kalıyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet, şimdi buradan salona geçiyoruz. Bu katta bir salonumuz, 2 tane odamız mevcut. Burasını salon olarak kullanabilirsiniz ama ev çok fonksiyonlu, evi çok değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dışarıdan girip çıkabileceğiniz bir ev burası. İçeriden hiçbir katların birbiriyle bağlantısı yok. Dışarıdan olacağı için burasını ayrı bir kat, ayrı bir daire olarak kullanabilirsiniz. Yukarıyı ayrı bir daire olarak kullanabilirsiniz. Ya da dubleks olarak kullanıp belki buraları açmak isteyebilirsiniz. Artık dediğim gibi o sizin nasıl kullanacağınıza bağlı. Bu odamızda 2 tane cepheden ışık geliyor. Hem karşı cepheden hem de yan cepheden. Evimizin her katında çok güzel manzara mevcut. Yavaş yavaş bu manzaramız ve güzellik yukarıya gittikçe artacak. Ama buradan bile şu güzelliği görmenizi isterim. Evet. Buradan bu arada buranın ısıtması elektrikli petek var burada. Bu elektrikli petek de kalıyor. Bununla ısınabilirsiniz. Buradan hemen birinci odamıza geliyorum. Birinci odamız kare şeklinde. Şurada bir hafif bir girinti var içeriye doğru. Buraya bir tane dolap yapabilirsiniz ama burada hali hazırda 2 kapaklı eski bir ahşap dolap mevcut. Gene burada bir tane elektrikli ısıtma cihazımız mevcut ve bahçe bölümüne bakan, bahçenin yan tarafına bakan bir penceremiz var ve bu pencereden de çok güzel bir doğal ışık geliyor. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yerler ahşap ve bu ahşap doku korunmuş. Burası çok güzel zımparalanmış ve cilalanmış. Bütün bakımları yapılmış. Bunu da söylemeden geçemedim. Ve hemen ikinci odamıza geçiyorum. İkinci odamız da aynı büyüklükte ve hemen hemen paralel. Yapı olarak kare. Burada gene içeriye doğru giren bir bölüm var. Herhalde burayı dolap olarak ya da masa koyarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, buradan isterseniz hemen üst katımıza çıkalım. Bu arada Doruk, şunu göstermek istiyorum. Çünkü bu buralarda bulunmuş bir kapı diyeceğim ama böyle kapı olmaz herhalde. Ne diyebilirim ki? Şu kapının iç kısmı olabilir mi? Evet. Burası kapının bir iç kısmı olabilir ya da bir dolap kapağı olabilir ama işçiliği gerçekten çok güzel ve
Atmaya kıyamamışlar. İyi ki de kıymamışlar. Çok da güzel, hoş bir, bilmiyorum, bu aksesuar olarak kullanılabilir. Evet, biz üst kata çıkalım. Hep bağlantılar dışarıdan. O yüzden buraları ayrı ayrı iki kat olarak, iki daire olarak kullanabilirsiniz. Ve yukarıya çıktıkça manzaramız güzelleşiyor. Harika. Burası ikinci katımız. Çok geniş bir salona açılıyor. Hemen girer girmez salondasınız. Yerler yine ahşap. Bu ahşap doku korunmuş. Dediğim gibi bu tamamen zımparalanmış, elden geçmiş, cilalanmış ve bence çok güzel. Köyün dokusuyla da uyuşan bir durum. Aynı şekilde burada tavanda da ahşap bölümü görüyorsunuz. Bunların da tamamen bakımı yapılmış. Evin dediğim gibi siz özel bir şeyler istemedikten sonra bütün bakımları yapılmış, hazır kullanılabilir. Elektrikle değil, burası sobayla ısınıyor. Tabii ki siz alternatifler üretebilirsiniz. İsterseniz klima takabilirsiniz, ister aşağıdaki gibi elektrikli bir donanım alabilirsiniz. Ama burada bir sobamız mevcut ve bence sobayla da ısınıp çok keyif alabilirsiniz. Burada çok güzel bir aksesuarımız var. Acaba bu çalışıyor mu? Bunu ev sahibine sormak lazım ama eski bir radyo da burada mevcut. Burada bütün cephelerde pencereler var. O yüzden çok aydınlık bir yer. Doğal ışığı çok güzel alıyor içeriye. Ve bu bölümde harika bir manzara var. Az önce dışarıdan bakmıştık. Şu bölümü göstermek istiyorum. Bu bölümde küçük bir mutfağımız mevcut. Buraya bulaşık makinenizi isterseniz koyabilirsiniz. Küçük bir depolama alanı da burada mevcut. Mutfak olarak kullanacağınız bölüm burası. Hemen bu kattaki odamıza geçiyorum. Burada bir tane salonumuz var, bir odamız var, bir de banyomuz mevcut. Evet, odamızın tabanı gene ahşap, hatta tavanı da ahşap. Bu bölümde güzel bir penceremiz var. Buradan çok rahat bir gün ışığı alabiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geçelim. Evet, yan tarafta gene şunu kapatayım. Burada ben ölçeklendirme adına gireyim. Yenilenmiş bir banyo tuvaletimizi görüyorsunuz. Evin her yeri yenilenmiş. Burada bir tane su ısıtıcımız mevcut. Evet, bu katımızda bu kadar. Ve şimdi en güzel bölüme çıkıyoruz. Evet, eşsiz bir manzara, uçsuz bucaksız diyebilirim. Önünüzü kesecek hiçbir şey yok. Bina yok, bir yapı yok, hiçbir şey yok. Buradan direkt manzarayı görebiliyorsunuz. Güzelliği şu, ön tarafında bu yeşilliğin ve tarlanın olması ve hemen arkasından da denizi görüyorsunuz. Sol tarafta Milli Park'ın dağlarını görüyorsunuz. Karşı tarafta Samos Adası'nı görüyorsunuz. Sağ tarafta Kuşadası'nı görüyorsunuz. Daha da sağa baktığınızda Kuşadası'nın dağlarını, tepelerini görebiliyorsunuz. Yani burada gerçekten hani 180 derecenin daha üzerinde bir panoramik manzaraya sahipsiniz. Evet, burası seyir terasımız. Seyir terasımızda da şöyle bir çatı alanı yapılmış. Burada korunaklı bir bölüm var. Ön tarafa, burası yeterince geniş, çok rahat 8 kişilik, 10 kişilik masa koyup burada çok güzel yemekler verebilirsiniz. Evin her yerinde mangal ve barbekü yapabilirsiniz. Her yer müsait. Bahçede de müsait, burada da müsait. Ayrıca buraya su tesisatı çekilmiş. Burada bir suyunuz var. Buraya bir tane tezgah atabilirsiniz. Ve burada da dediğim gibi çok güzel ailenizle ya da arkadaşlarınızla harika bir yemek ve mangal sefası yapabilirsiniz. Evet. Hemen birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Buranın lokasyonuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Burası Kuşadası'na 8 kilometre mesafede. Güzelçamlı ve Davutlar plajına, yani denize gitmek isterseniz de buradan 10 kilometre civarında. Yalnız bu mesafeler sizi korkutmasın. Çünkü buradan 200-300 metre ileride Soğucak Kavşağı var. Oradan aşağıya iniyorsunuz ve
Sanırım 10 dakika yani 15 dakikayı bile bulacağını sanmıyorum. 10-15 dakika içinde Kuşadası'nın eşsiz plajlarına gidebilirsiniz buradan. Alışveriş merkezine çok daha yakın. Lokasyon olarak çok güzel bir yerde. Burası ana yola 20 metrelik bir mesafede. Burayla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bence bizi arayın. Açıklamalar bölümüne de bunun açıklamalarını yazıyorum ama bana telefonuna ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımı Doruk yukarıya aşağıya yukarıya yazıyorum. Aynı zamanda açıklamalar bölümüne de yazıyorum. Ev almak, satmak veya kiralamak için bize ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.